Dostlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videom uzun zamandır çekmek istediğim fakat ancak fırsat bulduğum tez yazımı ile ilgili bir video olacak. Video iki kısımdan oluşacak. İlk kısımda biraz nutuk çekeceğim. İkinci kısımda uygulamaya geçeceğiz. E, Şimdi birkaç arkadaş hani yani normal olarak tez hani yazmayan kişiler tez sürecinin ne kadar zor olduğunu pek fark edemiyorlar. Bu videoyu izlediğinizde ama fark edeceksiniz ve bana bolca dua edeceksiniz. Şöyle, dostlar ilk önce tez konunuzun belli olması gerekiyor. Bunun için de daha önceki videolarımı izlemeniz gerekiyor. Ne diyorum oradaki videolarda? Bir proje, bir problem bulup yüksek lisans doktoraya başlamanız gerektiğinden bahsediyorum bolca. Projeniz var. Biliyorsunuz yüksek lisans 2 yıl, ders dönemi ve tez dönemi olarak toplamda 4 dönem. Ee, Benim size tavsiyem şudur. Şimdi birçok arkadaş yani %90'ı bu şekil yapıyor. Tezini tez dönemine bırakıyor. Yapmayın. Çünkü tez dediğimiz şey öyle hani kolay kolay bitmiyor arkadaşlar. Çünkü sürekli düzeltmeleri var. Orası noktası virgülü çıkıyor, giriyor. Benim size tavsiyem bulunduğunuz üniversitenin biliyorsunuz enstitüye bağlıyız biz. Enstitüsüne girip yüksek lisans tez yazım formları var. Bu her üniversitenin mevcut. Formunu indirip taslak bir metin oluşturmanız. Şimdi ben size kendi tezimi de göstereceğim. Örnek yani en temel şeklinde göstereceğim. Sizin için kolay olacak. Size tavsiyem ders döneminde yüksek lisans ya da doktora tezinizi bir taslağa oluşturmanız. Şunu soracak arkadaşlar olabilir. Daha deney yok. Deney yapanlar için deney yok. Bulgular yok. Tartışma yok. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar ben size komple tezinizi bitirin demiyorum. Yapacağınız şey şu. Angarya işleri halledeceksiniz. İşte giriş, işte amaç ne? İşte proje hakkında mesela ben Alzheimer hakkında ve cannabis sativa üzerine çalışma yaptım. Alzheimer'ın ilk nereden, kim tarafından bulunduğu, genetik türleri, çeşitleri nasıl ortaya çıktığı, hangi çalışmaların yapıldığı, cannabis sativa ile ilgili çalışmalar, geçmişi bunlarla ilgili dokümanlarım hep ders döneminde hazırlamıştım ve tezim hazırdı. Böyle olunca ne oluyor? Tez dönemine geçtiğinizde deneyinizi yapıyorsunuz, bulgularınızı görüyorsunuz ve tezinizi yazıp temizce 2 yılda bitiriyorsunuz. Mis gibi başınız ağrımadan süreci tamamlamış oluyorsunuz. Size tavsiyem budur. Hazırsanız başlayalım. Hoş geldiniz tekrardan. Geldik en can alıcı videoya. Bütün videolarım önemli fakat bu video daha önemli. Şimdi arkadaşlar tez nedir? Tez sizin akademik süreçte öğrendiklerinizi, sizin bilginizi aktardığınız dokümanlardır. Yani siz bütün bilginizi bir kitaba, belgeye aktarıyorsunuz ve karşı tarafa sunuyorsunuz. Bunlar öğrendiklerim, çalıştıklarım, gördüklerim, yaptıklarım şeklinde bilimsel olarak akademik camiaya aktardığınız bir eserdir tez. Lütfen tezi hafife almayın. Gerçekten çok ciddi bir iş. Neden? Bir kere okulumuzun sitesine yükleniyor. Ondan sonra YÖK Tez diye bir site var bilmeyen arkadaşlar için. Onunla ilgili de video çekebilirim. YÖK Tez'e yükleniyor. Diğer taraftan hocalarınıza ayrı veriliyor. Burs aldığınız kurumlar varsa onlar da istiyorlar. O tezlerden makaleler çıkartılıyor. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler oluyor. Bu yüzden tezi hafife almayın arkadaşlar. Tezde yazım çok önemli. Tez yazım kılavuzu her üniversitenin web sitesinde mevcut. İşte Times New Roman, 12 Punto, başlıklar şöyle, işte sağ ve sol girinti çıkıntı ayarları,
Bunların hepsi arkadaşlar okuduğunuz okulun enstitü öğrenci formlarında bulunuyor. O yüzden kafanız rahat olsun. Sizin için en zor kısım şu. Nasıl yazarım değil. Nasıl yazarım en basit kısmı. En zor kısmı şu. Nasıl doldururum? Önemli olan tez sayfalarının çok olması hiçbir şekilde önemli değil. Benim tezim 64 sayfaydı. Yani toplasanız hani 64, 55 sayfa falan detaylı bilgi. Hani bilgilerin yer aldığı kısım. Diğer işte giriş gelişme, ekler falan filan derken 64 sayfaya çıktı. Daha az olan tezler de gördüm. Dediğim gibi önemli olan içindeki bilginin kalitesi, içindeki projenin, verilerin, dataların kaliteli olması. Şimdi gördüğünüz gibi bu teze yok tezden de ulaşabilirsiniz arama kısmına ismimi yazarak. Eee ABT42 peptidiyle bir deney kurdum, Alzheimer modeli ve gayet olumlu sonuçlar aldım. İlk kısımda beğen, teşekkürler, içindekiler kısmı bulunuyor. Bakın bu mesela şurada beyan, teşekkürler, siyah vurgulanmış kısımları nasıl yaptığımı öğrenmek isteyen arkadaşlar olabilir. Bunları şey yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burada başlık kısmı var. Başlık 1, başlık 2. Oradan başlık 1 seçmeniz gerekiyor. Başlık 1 seçmeniz gerekiyor ki mesela buraya tıklayan adam direkt teşekkürler kısmına gelebilsin. Anlatabildim mi? Anlatabildim bence. Şimdi bir tezde neler vardır? Bir tezde beyan her tezde bulunmayabilir. Üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. Kimisi en başta, kimisi en sonda, kimisi ayrı veriliyor tek belge olarak. Teşekkür kısmı vardır. İçindekiler kısmı simgeler ve kısaltmalar, şekil listesi, işte formül listesi, bunlar çeşitlendirilebilir. Özet, İngilizce özet, Türkçe özet kısmı bulunmakta. Giriş ve amaç kısmı, yani proje neden yapıldı, buradaki hedefiniz nedir? Yani bu proje sonunda ne bulacaksınız? Ee, ya, bulmak istiyorsunuz. Zoom yazıldığı kısım. Genel bilgiler, o konuyla ilgili o konu nereden türemiş, neden böyle bir konu var, kimler çalışmış, nasıl, genetik mi değil mi, çeşitleri neler, daha önce yapılan çalışmalar neler, bunlarla ilgili kısmı bulundu. Gereç ve yöntem kısmı sizin kurduğunuz deneyin içeriği, işte deney hayvanlarını nereden aldınız, kaç gram, kaç cinslerine, türlerine, bunlar, hayvanları gruplandırdıysanız bunlar neler, vücut ağırlığının ölçümleri, işte protokol, ondan sonra davranış testleri varsa bunlar. Ondan sonra bulgular kısmı, yani siz yaptığınız deney sonucunda elde ettiğiniz veriler, bunları bulgular kısmına yazıyorsunuz. En sonunda da tartışma ve sonuç kısmı yazıp kaynaklar, ekler ve özgeçmiş şeklinde tezinizi tamamlıyorsunuz. Bir de şunu söylemeden geçmeyeyim. Arkadaşlar bu logo, her üniversitenin logosu ayrıdır. Sakın şeyden indirmeyin. İşte Google görsellerden indirmeyin lütfen. Bu hatayı yapan arkadaşlar çok oluyor ve genelde sıkıntı yaşıyorlar. Bu logo her üniversitenin web sitesinde var. İşte ne mesela Marmara Üniversitesi logo yazdığınızda okulun kendi web sitesindeki logoyu indirmenizi size tavsiye ederim. Bu da pek bilinmeyen bir bilgi ama çok önemli bir bilgi sayılabilir. Gördüğünüz gibi özet kısmı, Türkçe ve İngilizce özet kısmı. Burada da istedikleri şu. Bu kısım bir sayfada olacak arkadaşlar. Yani bu kısmı sarkmayacak. Bir sayfadan fazla sarkmayacak. Peki özet kısmı neden oluşur? Amaç, gerekçe ve yöntem, bulgular, sonuçlar, anahtar kelimeler. Yani tezinizi bir arkadaş, dışarıdan bir arkadaş okuyacaksa ilk buradan okur. Tezin ne ile alakalı olduğunu, yani kabataslak bir şeyler oluşması için kafasında bu kısmı okuması gerekir. Bu kısım bu yüzden çok önemlidir. Yani siz bu kısımdan kişiyi bağlarsınız. Ki bu kısımdan da yani yayınlayacağınız makaleler bu kısımdan oluşuyor zaten. Hani yabancı makale çevirmiş arkadaşlar bilir. Amaç, gerekçe, yöntem, bulgular, sonuçlar, anahtar kelime. Bir makalenin en giriş kısmı. Bunun İngilizcesini de oluşturuyorsunuz ki buraların düzgün oluşturulması gerektiğinin en önemli sebebi şu. Bunları siz YÖKTEZ'e ve okulun
Kütüphane daire başkanlığı veri sistemine yüklüyorsunuz. Bu veri sistemine yüklerken özet, yani İngilizce ve Türkçe özeti istiyor sizden veri tabanı. Dosyayı ayrı bir şekilde istiyor ama ilk kısımda burası gözüküyor. Yani normal bir vatandaş ilk yurt içi şey yaptığında buradan görebiliyor. Giriş ve amaç. Giriş ve amaçta sayfa sıralama şeyi yok. Yani sınırlaması yok. Yok bir sayfa, iki sayfa değil. Ne kadar yazabilirseniz yazın. Ama ne çok az, yani kısacık olacak, ne de çok çok uzun. Her şey tadında güzel, biliyorsunuz. Burada neden bahsetmişim ben mesela? İşte Alzheimer hastalığı şu sebeple oluşan bir hastalıktır. Dünyada şu kadar kişide görülür. Şu kadar kişide de olabileceği düşünülmektedir. İşte sebepleri, nörofibriller yumaklar, ABT plaklar. Ondan sonra nerelerde olduğu, beyin hangi bölgelerinde olduğu. Ondan sonra bakın hemen yan taraftaki sayfada kanabis sativa etken maddeye geçmişim. Kanabis sativanın nerelerde kullanıldığı, daha önce hangi hastalıklarda kullanıldığı ve kanabis sativa'nın o kullandığım etken madde ile ilgili yapılmış çalışmaları bahsetmişim. Yani amacım, ne yazmışım mesela burada? Öğrenme ve bellek üzerindeki fonksiyonların etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır yazmışım. Yani amacımız da oydu zaten. Genel bilgiler kısmına geldiğimizde dediğim gibi hastalık, yani proje ile ilgili bilgi verilecek kısım. Yani burada ne kadar detaylı bilgi verirseniz sizin yararınıza olur. Bir de şuna da tekrardan unutmadan söyleyeyim. Arkadaşlar, intihale çok dikkat edin. Bakın, ben videoların ve şeylerine bakıyorum, sonuç izlenme şeylerine. İntihal çok düşük. İzlenmesi çok düşük. İntihal çok önemli bir husus. Yüksek lisans, doktora yapacak arkadaşların o videomu muhakkak izlemesi gerekiyor. İntihal videosunu izleyin. İntihal oranı yüksek olursa tezinizi veremiyorsunuz, sınava giremiyorsunuz. Bakın, bu çok önemli. Ben size önceden yazın diyorum ama bir taslak oluşturun mesela ders döneminde. O taslağa gidin, hocanıza deyin. Hocam, bunu bir Turnitin raporu alacağım. Sokar mısınız, hani programda görebilir miyiz sonuçları diye. Yüksek olursa geçemezsiniz. Uğraşırsınız yani. Bir dahaki kurulu, bir dahaki kurulu. 2 haftada bir toplanıyor zaten adamlar. Neyse, gördüğünüz gibi işte demansın çeşitlerinden olan Alzheimer hastalığı, işte ilk kimin tarafından bulunduğu, ilk önce hani dünyada ne kadar yaygın, kimin tarafından bulunduğu, ondan sonra Alzheimer hastalığının genetik ve epigenetiği, patofizyolojisi, ondan sonra Alzheimer hastalığı ile ilgili hipotezler, bu en bilinen kaskat hipotezi. Ardından işte diğer çeşitli hipotezler. Ardından kanabis sativa'ya geçmişim. İşte kanabis sativa nerede bulunmuş, nerede kullanılmaya başlanmış, en çok nerelerde yaygın, kaç çeşitli bulunur, alt çeşitleri. İşte ilk insan beyninde hangi reseptörlerde oluşturulmuştur tarzı bir giriş ve genel bilgiyi verdim. Ardından gereç ve yönteme geçiyoruz. Gereç ve yöntemde deney hayvanlarının nereden alındığı yazılması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu etik kurul onayı gerekiyor eğer deney hayvanlarıyla çalışacaksanız. Etik kurul onayı gerekiyor ve bu etik kurul onayını tezinizin en son sayfasında, ekler sayfasında yüklemeniz gerekiyor. Hayvanların hangi tür olduğu, işte cinsiyeti, yaşı, ağırlığı, bunların hepsinin not alınması gerekiyor. Hayvanları gruplandırıyorsunuz, vücut ağırlıklarını ölçüyorsunuz, işte çeşitli deney protokolleri. Ondan sonra davranış testlerine giriyorsunuz. Bunlarda bakın, şuna da unutmayın. Çoğu arkadaşımız video çekmiyor, video fotoğraf çekmiyorlar. Video fotoğraf çekmek çok iyi. İki sebeple çok iyi. Bir, tezinize görsel olarak yüklediğiniz için çok güzel oluyor. Renkli bastırıyorsunuz, çok güzel gözüküyor. İkincisi, yüksek lisans ya da doktora savunmanızı yapacağınız zaman yaptığınız slayta bu görselleri eklediğinizde hocalar daha çok beğeniyorlar. Bu da çok güzel bir dipnot. Bakın, bu ikinci sizi kurtaracak dipnotum oldu. Ardından bu bulgular kısmı. Bulgular kısmında işte istatistiksel analizleri kullanıyoruz. Burada grafikleri yerleştirebilirsiniz gönlünüzce. Ve tartışma ve sonuç kısmı. Tartışma ve sonuç kısmının 4 ya da 4 sayfadan fazla olması gerekiyormuş arkadaşlar. Bir iki sayfalık. Ben aslında birkaç şeyde gördüm, makalede ya da tezde görmüştüm. Adam bir sayfa yazmış mesela tartışma ve sonucu.
Ama hocalarım bana 4 sayfadan fazla olsun dediler. Yazabildiğimiz kadar yazdık. Daha güzel de oldu açıkçası. Kaynaklar kısmında, yine tez yazım kılavuzunda belirtildiği şekilde, kaynakları yazmanız gerekiyor. Kaynakları rastgele yazmayın, alfabetik sıraya göre yazın. Bir de şuna dikkat etmenizi istiyorum. Birçok arkadaş bunu çok, yapıyor. Arkadaşlar bakın hepsi ayrı bir sayfada. Başlıkların hepsi bir sonraki sayfanın başında olması gerekiyor. Mesela bu burada bitmiş ya, ben bunu buranın sonuna, yani elle gösteriyorum ama mesela tartışma ve sonuç kısmı burada, normalde sayfa burada bitmiş, yarıda bitmiş yani. Ben bunu alıp buraya koymamam lazım. Böyle olursa görsel olarak hoş olmaz. Ciddiye de alınmaz, tamam mı? Yani her başlık, yeni başlık, ciddi başlık yani başlık bir diyelim buna, temel başlıklar. Biliyorsunuz alt başlıklar başlık 2, başlık 3 diye sıralanıyor. Başlık bir olan kısımlar her sayfanın en temel üst kısmına. Diğer örnek vereyim mesela. Bakın bulgular. Mesela burada şuraya da ekleyebilirdim ama direkt bulgular kısmı üst sayfayla başlamış. Mesela gereç yöntem. Gerek yöntem. Bakın burada sayfa mesela yarı. Ben bunun sonuna şuraya gereç ve yöntemleri ekleyebilirdim ama olmaz. Tez için, görsellik için, yani biliyorsunuz siz bir ürün sunuyorsunuz. Yani siz kendinizi bir ressam olarak düşünün ve resim yapıyorsunuz şu an. O resmin beğenilmesini istiyorsunuz. Çekicilik için, bu uygulamaları dikkat edin, uygulamalara kaçırmayın. Bir de şöyle bir şey var, kaynakça kısmına çok takılıyor hocalar. Eee, kaynakçanın, yazılacak kaynağın bir, stili var. İşte bu tezden teze, okuldan okula birçok şekli var. İşte ilk önce, eee, tezi yazan, ondan sonra tezin adı, ondan sonra nerede yayınlandığı, kaç yılında yayınlandığı, hangi sayfalarda işte INDS mi, o indeks numarası falan hepsini, yazmanız gerekiyor. Belli bir sıralaması var. Ona da dikkat edin. Ben ilk başta yazdığımda bilmiyordum. Katır kutur yani saçma sapan yerler çok kötü. Bir de şu, üçüncü çok dikkat etmeniz gereken husus. Arkadaşlar yazdığınız kaynakçalar muhakkak tezinizde kullandığınız kaynakçalar olması gerekiyor. Eee, yalan yanlış kaynakça yazmayın. Yurt dışından biri o kaynakçada belirttiğiniz ismin, ismi kullanmak isteyebilir. Yani size atıfta bulunup oradan yararlanmak isteyebilir. Pek etik değil. Kaynakça kısmındaki, isimleri lütfen tezinizde kullandığınız, yani gerçekten oradan aldığınız, isimleri kullanmaya çalışın. En son kısma ekler geliyor. Ekler nedir? Etik kurul onayı. Çok önemli. İşte, neden önemli? Şimdi bazı arkadaşlar deney hayvanlarıyla çalışmıyor. Ben deney hayvanlarıyla çalıştığım için etik onay almamız gerekiyor bizim. Yoksa eklemiyorsun zaten. İkincisi, yüksek lisans mezuniyeti için kongre sunmamız gerekiyor bizim. Kongrenin de öyle her kongre olmuyor arkadaşlar. Bakın bu da dördüncü size hayat kurtarıcı bilgi. Eee, her kongrede her kongrede poster sunabilirsiniz ama başka alakasız konular olmaması gerekiyor. Sizin tez başlığınızla aynı posteri sunmanız gerekiyor. Bakın burada sunduğum posterin örneği aynı başlık olması gerekiyor. Özgeçmiş işte bilgileri burada girilmesi gerekiyor. Diğer bilgiler işte yaptıklarınız, işte şurada şunu yayınladım, burada bunları yayınladım tarzı bilgiler yazıyorsunuz ve tezinizi bitiriyorsunuz. Şimdi bakın bu benim indirdiğim, Marmara Üniversitesi'nin tez yazma kılavuzu, tez yazım kılavuzu. Gördüğünüz gibi bakın logosu direkt kendisi çıktı zaten. Bunun üzerine de direkt yazabilirsiniz. Beni en çok zorlayan kısım içindekiler, sayfasını oluşturmak oldu. Gerçekten çok narin, hassas bir kısım. Bir yeri siliyorsunuz, bir yeri gidiyor, onu yap, bunu yap derken. Ki şöyle, eee size tavsiyem içindekiler kısmını en son oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bir yeri siliyorsunuz, bir yere ekliyorsunuz, orayı düzeltiyorsunuz, burayı siliyorsunuz. Sürekli içindekiler kısmı allak bullak oluyor, sizi bıktırıyor. Bu yüzden iş tamam bitti, oldu tamam, okey. En son içindekiler kısmını halledin, hayatınız kurtulsun. Bakın burada kağıt işte nasıl olmalı, nerede hazırlanmalı, işte bak Times New Roman 12 punto, satır aralığı 1,5 olması gerekiyormuş. Bakalım daha neler var.
İşte bakın kenar aralıkları sol 4, sağ 2,5, üst alt 3 santim boşluk bırakılacakmış. Burada gördüğünüz gibi. Bunların hepsini aslında size söylüyor yani bu kadar basit. Bakın ana başlık 1 kısmı, başlık 2 ve başlık 3. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. 1, 2, 3. Yani gerçekten ayırıyorsunuz. Bakın şurada en üst kısımda görüyor musunuz? Başlık 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bunlar 1, 2, 3. Başlık 1, 2, 3. Yani alt başlık, alt başlığın başlığı şeklinde. Buna dikkat edin. Hepsine başlık 1, yani ana başlık şeklinde yazmayın. İçindekiler kısmına olmuyor. Ben denedim, olmuyor. Sonra sıkıntı yaşıyorsunuz. Niye olmuyor diye internette aratıyorsunuz. Ee, kısaltmaları, evet, kısaltmalar şöyle. Yapacağınız bir kısaltma, ilk kısaltmaysa onun açılımını yazıyorsunuz arkadaşlar. Parantez içinde. Buna çok dikkat edin. Parantez içinde yazdıktan sonra birkaç kere daha kullanacaksanız açılımını yapmanıza gerek yok. Kısaltmasını yazıp geçebiliyorsunuz. İşte okuldan okula değişiyor dediğim, mesela internetten aldığınız konularda internet web site adını bu şekilde yazıyor musunuz ve sonuna işte erişim tarihi şu tarihte aldığım şeklinde eklemeniz gerekiyor. E, tezin içine. Bakın burada görüyorsunuz zaten nereden alındıkları. Tek yazar varsa Yılmaz 2014. Mesela iki yazar varsa Yılmaz ve Aslan. Üç yazar varsa bir makale yayınlanmış ve 4-5 tane yazarı var. Şunu yazmanız gerekiyor. İşte Yılmaz ve arkadaşları 2014 yılında alınmıştır. Tamam. Bu da budur. Neden bahsedebilirim? Evet, bakın burada özet, İngilizce özet, giriş ve amaç, genel bilgiler, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç, kaynaklar. Temel bir tez içinde olması gereken yazı şeyler, dokümanlar, ana bilgiler. Bu kurallara uyarsanız çok rahat bir yüksek lisans, doktora tez dönemi geçirirsiniz ve rahatlıkla sunabilirsiniz. Ben gerçekten çok zorlandım tez yazımı için. Zorlandım derken şu açıdan, bilgi doldurmak açısından değil. E, tezi yazmıştım, ders döneminde zaten duruyordu. Bir türlü deneylere başlayamadık. Pandemi girdi, o girdi, bu girdi derken iptal üstüne iptal, iptal üstüne iptal. Ürünler geç geliyor. Bakın ben size her zaman diyorum. Yani inşallah bunu ben Türkiye'ye aşılayacağım. İnşallah aşılayacağım. Bakın yüksek lisans doktoraya başlayacak bir arkadaşın projesi olması lazım. Siz bir projeyle o okula girerseniz sipariş edeceğiniz ürün yurt dışından geliyor. Bakın bir pandemi dolayısıyla ben e, bir pandemi nedeniyle ürünüm hala gelmedi. Yeni geldi. Mesela onu projemden çıkardım. TÜBİTAK projesindeki şeyim için kullanıyorum. Normalde onu da bekleyecektim. Ürünler çok geç geliyor, sıkıntılar olabiliyor, bütçe bulunmuyor, o oluyor, bu oluyor, şu oluyor derken e, erkenden hareket ederseniz ne demişler? Erken kalkan yol alır. Gerçekten de öyle. Ürünleriniz erken gelir, tezinizi erken bitirirsiniz. Çünkü ne kadar uzaması kötü bir şey. Uzadıkça kokusu çıkıyor. Boşuna harç parası ödüyorsunuz, yaşınız geçiyor, danışman hocanızın size karşı olan tavırları değişiyor. Çünkü 2 sene başkasını alacak ve sıkıntı varsa daha da sıkıntı. O yüzden dikkatli olun. Aklınızı kiraya vermeyin. Her zaman biliyorum beni her zaman diyorum takip eden arkadaşlarım aklı başında olan insanlar. Biraz düşünün. Düşünüp mantıklı hareket ederseniz kimseye ihtiyacınız olmadan bu işi rahatlıkla halledebilirsiniz. Lütfen sıkıntınız, bir probleminiz varsa mantıklı sıkıntılar, problemler için diyorum. Bana yazabilirsiniz. İşte yok posterimi hazırla, makalemi tamamla tarzı mesajlar atmayın lütfen. Cevap vermiyorum. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Daha güzel videolara gelecek. Biliyorum görüntü kalitesi biraz kötü ama lütfen kusuruma bakmayın. Şu an biraz maddi problemlerden biliyorsunuz çok pahalı ekipmanlar. Alamadım ama YouTube'dan ilk parayı kazanayım, şöyle ciddi para kazanayım, ekipmanlarımı alacağım, söz veriyorum. Hepinizi seviyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Görüşürüz.